Tarih dersleri genelde ezber demek, sıkıcı tarihler demek değil mi? Ama durun. Size Kırgızlarla ilgili 5 önemli tarihi gerçeği böyle aklınızdan asla çıkmayacak kısacık bir hikayeyle öğretebileceğimi söyleseydim. Hadi gelin bu ilginç yöntemi birlikte bir deneyelim. Bakalım hafızamızın sınırları ne kadar zorlanacak. Şimdi size bir sorum var. Hatta bir meydan okuma diyelim. Karmaşık tarihi olayları böyle basit bir hikayeyle akılda tutmak mümkün mü? Çünkü anlatacaklarım sadece bir sunum değil. Sizinle birlikte yapacağımız küçük bir hafıza deneyi olacak. Bakalım sonunda ne kadar başarılı olacağız. Hep birlikte görelim. İddiam şu. Kırgız tarihinin bütün şifreleri size birazdan anlatacağım kısacık bir hikayenin içinde saklı. Yapacağımız şey de çok basit aslında. Bu hikayeyi alacağız, bir yapboz gibi parça parça inceleyeceğiz ve her bir parçanın arkasındaki o tarihi gerçeği gün yüzüne çıkaracağız. Hazırsanız bu maceraya başlıyoruz. Ve işte hikayemizin ana karakteri karşınızda kır saçlı kız. Bütün hikaye onun etrafında dönecek. İsmi size basit gelebilir ama aslında ilk büyük ipucumuz tam da burada gizli. Anladınız mı olayı? Çok basit aslında. Karakterimizin adı neydi? Kır saçlı kız. Peki kimin tarihini öğreniyoruz? Kırgızların. Bakın, kır saçlı kız, Kırgız. Bu ses benzerliği hafıza tekniğimizin, adeta hafıza sarayımızın temel taşı olacak. Şimdi hikayemizin ilk bölümüne geçelim. Kahramanımızın yapacağı bu yolculuk bize sadece bir değil, tam 2 tane çok önemli tarihi gerçeği gösterecek. İşte bu kısım gerçekten zekice kurgulanmış. Kır saçlı kız nereye gidiyor? Ötüken'e. Neden? Çünkü Kırgızların tarihi merkezi Ötüken'di. Bu bir. Peki Ötüken'e neden gidiyor? Uluslararası bir yarışma için. Bu ne anlama geliyor? Kırgızlar, dünya tarihindeki ilk uluslararası yarışmayı düzenleyen halk. Gördünüz mü? Tek bir yolculukta 2 dev bilgiyi aklımıza yazdık bile. Hikayemiz devam ediyor ve şimdi sahneye yeni bir karakter çıkıyor. Bu karşılaşma öyle sıradan bir karşılaşma değil. Tarihin akışını değiştiren çok önemli bir olayı simgeliyor. Kızımız şehirde kaybolmuş, yolu bilmiyor ve yerel bir rehberden yardım istiyor. Onun himayesine girmeyi kabul ediyor. Bakın, himaye kelimesi burada anahtar. Yani onun koruması altına, onun egemenliği altına giriyor. Bu küçük detay hikayenin devamı için çok ama çok önemli. Peki bu rehberin adı ne dersiniz? Cengiz Han. Evet, yanlış duymadınız. Cengiz Han. İşte bu isim hikayemizdeki en can alıcı noktalardan birini aydınlatacak. Ve işte o bağlantı, hikayedeki kır saçlı kızın yani Kırgızların, rehber Cengiz Han'ın himayesine girmesi neyi simgeliyor biliyor musunuz? Tarihi bir gerçeği. Kırgızlar, Cengiz Han'ın egemenliğine giren, ona itaat eden ilk Türk devletidir. Bu kadar basit. Harika, değil mi? Hadi sıradaki ipucuna geçelim. Bu defaki ipucumuz bir kitaba atılan bir imzayla ve bu imzanın gerçek bir tarihi esere nasıl bağlandığıyla ilgili. Buradaki kelime oyununa dikkat edin lütfen. Hikayede kızımız tura kaydolmak için bir kitap imzalıyor. Kitabın adı Yeni Seyahat. Şimdi Yeni Seyahat ifadesini aklınızda tutun. Kırgızların bıraktığı gerçek tarihi eser neydi? Yenisey yazıtları. Bakın, Yeni Seyahat, Yenisey. Ses benzerliği muhteşem değil mi? İşte bu bağlantı bilgiyi zihne adeta çiviliyor. Peki nedir bu Yenisey yazıtları? Bunlar Kırgızlara ait, genellikle mezar taşlarının üzerine işlenmiş, eski Türk alfabesiyle yazılmış yazıtlardır. Yani hikayedeki o Yeni Seyahat kitabı aslında onların taşlara kazıdığı ölümsüz mirası temsil ediyor. Ne kadar anlamlı değil mi? Ve geldik hikayemizin son parçasına. Bu sefer karşımıza gerçekten devasa bir karakter çıkacak. Bakalım bu karakterin arkasında hangi büyük sır saklı? Hikayeye göre kır saçlı kız yarışmada başka bir rakiple tanışıyor. Adı Mayanaz. Mayanaz'ın çok belirgin bir özelliği var. İnanılmaz derecede uzun boylu. İşte bu uzunluk detayı bizim son ve en büyük ipucumuz olacak. Ve işte son bomba geliyor. Mayanaz ismi, Kırgız kültürünün en değerli hazinelerinden biri olan Manaz, destanını hatırlatmak için orada. Mayanaz Manaz. Yine bir ses benzerliği, yine zekice bir bağlantı. Peki neden Manaz karakteri bu kadar uzundu? Cevap basit ama bir o kadar da etkileyici. Çünkü Manaz destanı 500.000'dan fazla mısradan oluşuyor. Bu onu dünyanın en uzun destanı yapıyor.
İşte bu devasa boyut hikayemizde uzun boylu bir karakterle sembolize edilmiş. Muhteşem. Evet, artık sona geldik. Şimdi yapbozun bütün parçalarını birleştirelim. Öğrendiğimiz her şeye şöyle bir toparlayalım ve bu tekniğin aslında ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte görelim. Şöyle bir özet geçelim mi? Kır saçlı, kız Kırgız halkının kendisi. Ötüken'e yolculuk başkentlerinin Ötüken olduğunu hatırlatıyor. Uluslararası yarışma, tarihteki ilk uluslararası yarışmayı düzenlediklerini temsil ediyor. Rehber Cengiz Han ona itaat eden ilk Türk devleti olduklarını simgeliyor. Yeni Seyahat kitabı Yenisey yazıtlarını hatırlatıyor. Uzun boylu mayanaz, dünyanın en uzun destanı olan manası akla getiriyor. Gördünüz mü? Küçücük bir hikaye, koca bir tarihin kapılarını nasıl da araladı. Muhteşem değil mi? Sonuç olarak şunu unutmayalım. Hikayeler sadece eğlence için değildir. Bazen en karmaşık bilgilerin kilidini açan sihirli birer anahtar gibidirler. Bugün Kırgız tarihinin kapısını birlikte araladık. Kim bilir, anlatılacak bir sonraki hikaye bizlere daha hangi tarihi sırları fısıldar? Öğrenmenin bu keyifli yolunda tekrar buluşana dek hoşça kalın.